Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Geçen birkaç tane soruyla karşılaştım. Tavuk üşür mü? Tavuklarımızı kışın dışarı çıkaralım mı? Sabah çok erken. Benim sesim muhtemelen kötü çıkacak videoda. Bakın ben sabahın erken saatlerinde saldım. Bıraktım, çıktılar. Devamlı böyleler zaten. Şimdi yemlerini falan verdim, yemiyorlar. Biraz saat ilerlesin, hava güzelleşsin. Ben size çok güzel anekdotlar vereceğim. Tavuklar hakkında. Bakın mesela kazlara, zaten kazların için burunda, ördeğin için burunda olmaz da kazın, ördeğin. Ama tavuklar hakkında size çok güzel anekdotlar geçeceğim. Biraz gün açılsın. Hava açıldı dostlar. Bakın yavruları da dışarıya çıkardım. Videoya başlamadan önce size küçük bir şey göstereyim. Bakın burada 3 tane kızımız var. Kümesten uzaklar. Kümesleri karşıda. Burada gelmişler. Açık toprakta besleniyorlar. Hafif de kış tam anlamıyla gelmediği için böyle yerde de ufak tefek yeşiller var. Onlardan faydalanıyorlar. Burada yine karın üstünde bakın bir Arap tavuğumuz var. Tavuklar, horozlar soğuk havalarda üşümezler dostlar. Tavuk anatomisi diye bir araştırma var. Eğer okursanız söyleyeceklerimi tam net olarak anlarsınız. Kaz yavruları da dışarıda. Bizim yavrularımız, tavuklarımız, horozlarımız hepsi dışarıda. Şimdi serçeler de var, misafirlerimiz. Onlar da bizden faydalanıyorlar. Şimdi tavuklar neden üşümez? Hazır burada bunları yakalamışken burada videoya devam edelim. Tavukların, horozların canlı ağırlıklarının %5'ini ya da 4,5'unu vücutlarında bulundurdukları tüyler oluşturur. Bu tüyler kışın soğuklarda, yani tavuk üşüdüğünde böyle kenara çekilip tüylerini kabartıp güneşin önünde beklediğinde bu tavuğun soğuktan etkilendiğini gösterir. Yalnız tavuk tüylerini kabarttığı için hasta değildir. Sadece kışlık tüylerinin kabarması sayesinde arada olan hava baloncuklarının dışarıdaki soğukla hayvanın vücudunun arasındaki bağı kesmesidir. Birincisi bu. İkincisi ne peki? Bilirsiniz kışın tavuklar, horozlar biraz daha fazla yem tüketirler. Çünkü bunun bir sebebi var. Tavuklarda, horozlarda ter bezleri yoktur. Peki vücut ısısını nasıl dengelerler? Tabii ki dışarıdan aldıkları besinlerle dengeliyorlar vücut ısılarını. Aldıkları besinleri enerjiye çeviriyorlar, enerjiyi ısıya çeviriyorlar. Onun için kışın biraz daha fazla yem tüketimi olur. Vücudun ısıya ihtiyacı vardır, vücudun daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Bunu da bu şekilde karşılarlar. Yani kısacası tavuklar, horozlar kışın rahatlıkla bu şekilde benim yaptığım gibi dışarıya çıkabilirler. Ki ben şöyle bir şey yapıyorum. Hava biraz daha kırıldıktan sonra, mesela sabah sis vardı, daha sert bir hava vardı. Ama sabah saat 8'de bunlar dışarıdaydı. İki şeyden koruyorum. Kümesler sabah çok sıcak oluyor. Kapılar kapalı olduğu için. Sabah erkenden açmıyorum ki çok aşırı soğukla bir şok geçirmesinler. Yani ani sıcak ve soğuk hava değişimlerinden kolluyorum. Bu birincisi. İkincisi ise yağmurdan koruyorum. Islanmamaları lazım. Yazın özellikle ilkbahar aylarında, sonbahar aylarında. Üçüncüsü ise aşırı fırtınalardan, soğuklardan. Aşırı diyorum, bakın bu -20 mesela, -20'de çıkmaları bunların çok sıkıntılı olur. Ama yerde kar var, hava güzel, hiçbir problem yok. Güneşli günlerde özellikle bu yumurtaya da fayda eder. Yani tavukların, özellikle tavukların yumurta yapması için gün ışığından faydalanmaları şart. Çünkü günlük yumurta yapmaları için ya da 2 günde bir yumurta yapmaları için ortalama 16 saat gün ışığına ihtiyaç duyarlar. Mesela bakın bu kenara geçmiş, güneşten faydalanıyor ama hasta değil. Bende herhangi bir hastalık, herhangi bir sorun yok. Daha önce de demiştim zaten. Kapalı kümesler hastalıkların sebebidir. Kapalı kümesler saatli bomba gibidir. Hayvanınızın ne zaman solunum yolu hastalığına düşeceği, ne zaman sindirim yolu hastalığına düşeceğini tahmin edemezsiniz. O yüzden çoğu insan
böyle hayvanların kendinden sakınarak içeride baktığı için dert yanar. Ya abi diyorlar, biz bakıyoruz, öyle bakıyoruz ki bu hayvanlar neden hastalanıyor? Sen bu hayvanı doğasında bakmıyorsun. Bu saatte bu hayvanın içeride olması, içeride herhangi bir soba yanması bunlar için çok zararlı. Dışarıya çıkmaları lazım, sıcağı da hissetmeleri lazım, soğuğu da hissetmeleri lazım. Bakın az önce orada büzüşüyordu. Dediğim gibi herhangi bir bende hiçbir şekilde hiçbir hastalık yok. Yani doğasında yaşadığı için bu. Mesela ben ısıtıcı kullanmıyorum kümeslerimde. Kümesler küçük, zaten sıcak. Sıcak olduğu için de sabahları sadece biraz kapıyı rötarlı açıyorum eskiye göre. Hafif kapıyı aralandırırım böyle. Biraz kümes serinler. Ben o ara gelir kaz yavrularına bakarım. Kazlara bakarım. Köpeklere su veririm. Ekmek veririm. O ara kümesler serinler. Bunlar da soğuğu hissederler. Ondan sonra açıyorum. Dışarı çıkarlar. Gün boyu bunlar içeriye girene kadar dışarıdalar. Dışarıdan faydalanıyorlar. Dışarıdan gıda temin ediyorlar. Toprak, kum. Az önce dediğim gibi biraz daha yeşil var. Böyle küçük küçük. Kış tam anlamıyla gelmedi buraya. Yeşilden de faydalanırlar. Ekstra benim verdiğim gıdalarla da kendilerini doyurup daha iyi bir enerji, daha iyi bir ısı, daha iyi bir sağlığa kavuşurlar. Özellikle bu aylarda zaten enerjili gıdalar. Mısır, arpa, yulaf, buğday, karışık. Tamam, böyle bol çeşitli, karışık, güzel gıdalarla beslerseniz daha iyi olur. Enerjilerini daha iyi karşılarlar. Enerjilerini iyi karşıladıkları için vücut ısılarını da dengede tutarlar ve hasta da olmazlar. Dışarıda neden hasta olsun? Temiz hava, topraktalar mesela, şu anda kumlanıyorlar. Saat 10-11 civarında hayvanlar dışarıda kumlanıyorlar. Bunlar buna aitler. Bunu yapmaları lazım. Tamam mı? Yani özellikle dikkat etmeniz gereken şey dışarıda olmaları. İçeride olup ya içeride abi ısıtıcım var, sobam var, neden hasta oluyorlar? Kapılarınızı kesinlikle kapatmayın. Hayvanlarınızı salın bu şekilde. Dışarıda keyiflerine baksınlar, beslensinler, yesinler, içsinler. Bakın dışarıda önlerinde yem de var, su da var. Yiyip içip keyiflerine bakıyorlar. Yani önemli olan bunları kapatıp el bebek, gül bebek bakmak değil. Doğasında daha güzel bir şekilde, daha iyi şartlarda yetişirler. Emin olun içerisi daha sıkıntılıdır bunlar. Dışarıda olanlardan ziyade bir de içeride kalanlar var. Bakalım şimdi. Bakın. Bunlar da içerideler. Dışarıya çıkmıyorlar. Bu aklınızda bulunsun. Kapıyı açtığınızda dışarıya çıkanları durdurmayın. İçeride kalanları da dışarıya çıkarmayın. Bu da çok önemlidir. Yani benim yaptığım en büyük gözlemlemelerden biridir. Hayvan içeride kalmak istiyor. Dışarıya çıkıyor, yemini yiyor. Örnek veriyorum, içeriye giriyor ve içeride ya ikide bir gelip de o içeridekini dışarıya çıkarmayın. Yani hava soğudu, örnek veriyorum akşam oldu. Bunlar dışarıda. Ben bunları içeriye alayım da üşümesinler demeyin. Hepsini doğasına bırakın. Bunlar içeriye giriyorlarsa girsinler. Onlar içeride kalıyorlarsa kalsınlar. Kesinlikle bir müdahalede bulunmazsanız daha iyi olur. Yani herkes kendi yerinde mutlu gibi bir şey. En doğalı, en güzeli bu şekilde bakmak. Ben bu aylarda yumurta alıyorum mesela. Ben şu anda günlük yumurtamı alıyorum. Ama bir tavuğum 2 günde bir yumurtluyor belki. Ama alırım yani, benim hiç yumurtam kesilmez. Çünkü gün ışığından da güneşten de faydalandıkları için biliyorsunuz yumurta yapmaları için en önemli olan şey aldıkları besinler ve gün ışığından faydalanmaları. Bunun sayesinde de yumurta alıyorum ben. Dışarıya çıktıkları için özellikle kumdan, çimden faydalanıyorlar. Her ne kadar yer, kar, hava soğuk olsa da şöyle kanlı canlılar hepsi. Bakın hiçbir şekilde sozanan hayvanımız yok. Hepsi sağlıklılar. Ve bu şekilde siz de verim almak istiyorsanız salın. Hayvanlara böyle inci gibi alıp da içeriye kapatıp içeride sobalar kesinlikle yakmayın. Güneşten faydalansınlar, doğadan faydalansınlar. Bizim veremediklerimizi çünkü dışarıdan alıyorlar. Kumudur, toprağıdır, yeşilidir. Özellikle güneşten aldıkları enerjidir. Bunları biz veremeyiz dostlar. Bunları dışarıdan kendileri almaları lazım. Kazları da kestim. Kazları da sahiplerine temizlettirip güzel bir şekilde verdim.
güzel, yine kazançlı bir alışveriş oldu. Bu yıl güzel, iyi yani. Allah bin bin bereket versin. Helal kazanç budur. Aldık, sattık, verdik. Bir daha aldık, sattık, verdik. Bu şekilde ekonomiye, kendimize bir şekilde can verdik. Bu arada bunlar 14 taneydi. 15 tane kalmalarını istedim. Hani bu çok seviyorum dediğim sarı erkek var ya, sarı kafalı olan. En sağda olan. Görebiliyor musunuz? Sarı bir kaz var. Şu anda en arkadan ikinci. Beyaz, kafası sarı. Onu sakladım. O da erkek. Bir tane erkek fazla olsun dedim. Onu da kıyamadım. Yani rengi çok güzel. Kendime ayırdığım da o. Kendime de herhangi bir şey ayırmadım. Hepsini vermiş bulundum. Mesela kazlar da yine aslında daha önce söylemiştim. Soğukkanlıdır. Kesinlikle üşümezler. Kaz, ördek bu tarz havalara bayılır yani. Severler. Burada böyle yeşiller var. Bakın yerde. Gelip buraya bu açıklıktaki yeşillerden faydalanıyorlar. Günlerini bu şekilde geçiriyorlar. Dostlar, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Selamlar, saygılar olsun. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sorunu olan dostlara bir nebze faydalı olmuştur anlattıklarım. Unutmayın, tavuklar üşümez. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.